Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır harika bir lezzet, tam kıvam, tam ölçü, soğuk baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 3 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 4 su bardağı süt. Çok tatlı olmasını istemiyorsanız şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz. Şerbet kaynayana dek ara ara karıştıralım, dibine tutmalar olmasın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte bu şekilde kaynama noktasında olacak şekilde ara ara karıştırarak 15 dakika kaynamaya bırakalım. 15 dakikanın sonunda ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. 200 gram tereyağını eritelim. Eridikten sonra ocağın altını kapatalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Üzerindeki oluşan köpüklerden arındırmak için bir yağ süzgeci veya çay süzgeci ile süzdürelim. Yağın dibinde kalan beyaz kısmını da ayıralım. Yarım kiloluk 27 yapraklık hazır baklavalık yufkam var. Baklavalık yufkanızı marketlerden değil de yufkacılardan alırsanız daha iyi olur. Daha güzel, daha taze oluyor yufkacılarda satılan baklavalık yufkalar. Hazır baklavalık yufkalar açıldığı anda çok çabuk bir şekilde kurur. Kurumaması için üzerini hafif nemli bir bezle örtelim. Büyük boy dikdörtgen borcamı tereyağla yağlayalım. 1 adet yufkayı 2'ye katlayarak borcamın üzerine yerleştirelim. Kalan yufkayı her defasında nemli bezle örtmeye devam edelim, kuruma olmasın. Daha önce hazırladığımız tereyağlı karışımla üzerini videoda gördüğünüz gibi yağlayalım. Yufkaların yarı yerine gelene dek aynı şekilde 2'ye katlayarak borcamın içerisine yerleştirelim ve her defasında üzerini yağlayalım. 14 adet yufkayı borcamın içerisine yerleştirdim. Yine üzerini yağlıyorum. Yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar iri çekilmiş cevizi üzerine serpiştirelim. Ceviz yerine fıstık veya fındık da kullanabilirsiniz. Cevizi eşit şekilde yayalım üzerine. Ve kalan yufkaları yine aynı şekilde 2'ye katlayarak üzerine yerleştirelim. Ve her defasında yufkaların üzerini yağlayalım. Ve son yufkayı da üzerine yerleştirdim. Kolay kesebilmek için ben üzerini yağlamak istedim. İsterseniz üzerini yağlamadan da kesebilirsiniz. Hazır baklavalık yufka biliyorsunuz biraz zor kesilen bir yufkadır. Keskin bir bıçakla kare kare keselim. Daha sonra kalan yağımızın tamamını kaşıkla üzerine gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde gezdirmeye çalışalım. Yağın dibinde kalan beyaz tortuyu kullanmayalım. Daha sonra baklava dilimlerimin şekli düzgün güzel kabarsın diye 2 adet tatlı kaşığıyla videoda gördüğünüz gibi düzeltelim veya elinizle de düzeltebilirsiniz. 170 derece ısınmış alt üst ayar fırında baklavanızın alt tabanında güzel pişsin diye orta gözün bir alt tarafına yerleştirelim. Üzeri hafifçe pembeleşene dek pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Fırından alalım ve ilk sıcağının çıkması için 5 dakika kadar bekleyelim. Ve sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti gezdirelim her tarafına eşit gelecek şekilde. İsterseniz şerbetin üzerinde oluşan kaymağı alabilirsiniz. Ben almadım. Ama sizler alırsanız daha hoş bir görüntü olabilir. Daha sonra şerbetini çekip oda sıcaklığına gelene dek 1-2 saat kadar bekletelim.
Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 3-4 saat kadar soğutalım. Ve gördüğünüz gibi şerbetini kolayca çabucak çekti. Ama ben fazla vaktim olmadığı için çok fazla bekletemedim. Özellikle buzdolabında mutlaka bekletmenizi tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı kadar kakaonun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar pudra şekeri ekleyelim. Kakaonun hafif acımsı tadını alması için pudra şekeri eklemek istedim. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Daha sonra tatlımızın üzerine süzgeçle videoda gördüğünüz gibi ince bir tabaka şeklinde serpiştirelim. İsterseniz kakao yerine Nesquik de kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 80 gram rendelenmiş çikolatayı eşit şekilde üzerine serpiştirelim. Ben sütlü çikolata kullandım. Siz isterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ve son olarak üzerine çekilmiş Antep fıstığı ile süsleyelim. Soğuk baklavamız servis için hazır. Normal baklavaya kıyasla içerisindeki sütten dolayı çok daha hafif, harika bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Ve iç dokusu da gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika bir tatlı oldu. Ertesi güne kaldığında bile halen çıtır çıtırdı. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.